Avrupa'nın en önemli başkentlerinden Berlin'in alternatif yüzünü ve renkli dünyasını Maps and Bags ile gezmeye hazır mısınız? Berlin öyle bir şehir ki bir tarafta da Avrupa'nın en önemli turistik mekanlarına ve müzelerine sahip, diğer taraftan da yakın geçmişin en karanlık tarihine ev sahipliği yapan bir Avrupa başkenti. Ama bu videoda bunların hiçbirine değinmeyeceğiz. Şimdi tamamen Berlin'in alternatif yüzüne, renkli dünyasına ve hareketli gece hayatına gidiyoruz. Turumuza ağırlıklı olarak Türklerin yaşadığı renkli ortamı ve çok kültürlü yapısıyla Berlin'in alternatif mahallesi Kreuzberg ile başlıyoruz. Nehir kenarında keyifli bir yürüyüşle güne fresh bir başlangıç yaptıktan sonra şimdi de semt merkezindeyiz. Burası Almanya değil, öncelikle onu söyleyelim. Burası bildiğiniz Türkiye. Yarım saattir burada dolanıyoruz. Bütün sokak tabelaları, dükkan isimleri, her şey Türkçe. Yolda gördüğümüz birçok insan Türkçe konuşuyordu. Aslında Almanya'nın genelinde hani sokaklarda bir Türk'e denk gelmek, Türkçe konuşan birini duymak sıklıkla mümkün ama hani burada durum sanırım biraz farklı. Hani burada bir Alman'a denk gelmek biraz daha zor sanki. Zaten arkamda görmüş olduğunuz bu semt merkezi yazısında Türkçe olarak Kreuzberg merkezi yazmışlar. Yani burada Berlin'in göbeğinde bildiğiniz küçük bir Türkiye oluşmuş. Zaten buraya küçük İstanbul, Klein İstanbul'da diyorlar. Güneşli bir günde Kreuzberg gezimize devam ediyoruz. Şu an gördüğünüz gibi harabe derme çatma bir kulübe ve biraz bakımsız bir bahçenin önündeyiz. Niye bunun önündeyiz diye sorarsanız burası aslında çok önemsiz gibi gözükse de çok önemli ve enteresan hikayesi olan bir yer. Burası Osman Kalı'nın bahçesi ve ağaç evi. Bir diğer adıyla duvardaki ağaç ev. Osman Kalın Yozgat'tan Almanya'ya göç etmiş bir işçi. 1982 yılında emekli olduğunda kendine bir emeklilik meşgalesi ararken balkonundan bu araziyi gözüne kestirmiş. Bu arazinin şöyle enteresan bir özelliği var ki arazi aslında duvarın Batı Berlin tarafında kalmasına rağmen teknik olarak ve yasal olarak Doğu Berlin'e ait bir arsa. Dolayısıyla Batı Berlin hükümeti arsa üzerinde hak iddia edemiyor, Doğu Berlin hükümeti ise arsaya erişim sağlayamıyor. Dolayısıyla kimsenin bir işine yaramayan bir arsa olduğu için Osman Kalın bu arsayı işgal ediyor ve burada kendine bir sebze meyve bahçesi yapmaya başlıyor. Bahçeyi ilk yaptığında haliyle Doğu Berlin'deki askerlerin dikkatini çekiyor. Hani duvarın dibindesin, böyle tünel mi kazıyorsun, neyle uğraşıyorsun falan diye. Askerler geliyorlar, burada bahçe yaptığını anlayınca Osman Kalın amcayla arkadaş oluyorlar. Osman Kalın onlara meyve sebze veriyor, soğan veriyor, sarımsak veriyor. Onlar da onun burada yaşamasına izin veriyorlar. Osman Kalın 2017 senesinde 96 yaşında hayatını kaybetti. Ama ağaç evi ve meyve sebze bahçesi hala Marienplatz'ta varlığını koruyor. Burası Berlin'in ilk ve tek gecekondusu. Bugün sizlere Berlin'in renkli yüzünü göstereceğimizi söylemiştik. Zira bugün bayağı bir street art göreceğiz. Hazır Kreuzberg'teyken buradaki caddeleri süsleyen görsellerden bazılarını sizlerle paylaşarak street art turumuza başlayalım. Eski endüstriyel binaların bir sanat ve eğlence merkezine dönüştürülmesiyle oluşan RAW, Berlin'de bolca street art görebileceğiniz yerlerden bir diyelim.
RAW güzel ama şimdi sizleri çok daha keyifli bir yere götürüyoruz. Berlin'in hipster parkı olarak bilinen Mauer Park'tayız. Burası özellikle hava da güzelse çimlerde yayılan, güneşlenen, bisiklete binen, piknik yapan, yürüyüş yapan birçok kişi göreceksiniz. Aynı zamanda parkın içerisindeki bir duvarda aktif olarak çalışmalarını yapan grafiti sanatçılarını izlemek de ayrı bir keyif burada. Zaten parkın adı da buradan geliyor. Mauer, Almanca'da duvar demek. Evet, gün hızla ilerliyor ve biz de öğle yemeğimiz ve günün geri kalanı için şimdi de Hakaşer Markt Meydanı'na geldik. Ve şansımıza bugün birçok yemek büfesi bulduk burada. Biz tercihimizi sokak lezzetlerinden yana kullandık ama isterseniz bu meydanda birçok restoran alternatifi de mevcut. Aslında Hakaşer Markt'ta asıl gelme sebebimiz Anna Frank merkezi. Çünkü grafiti turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu küçük avlu grafiti severlerin Berlin'de kesinlikle kaçırmaması gereken yerlerden birisi. Buradaki duvar görsellerinin en meşhuru tabii ki Anna Frank'ın bu portresi. Bu arada isterseniz bu avluda yer alan birçok kafe ve barın birine oturup bir şeyler de içebilirsiniz. Ve daha da önemlisi buraya hava karardıktan sonra tekrar gelin. Bambaşka bir ortam bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Uzadıkça uzayan bu avlu, buradaki alternatif mekanların hareketlenmesiyle bambaşka bir çehreye bürünüyor. Bu arada burası güzel fotoğraflara olanak veren bir stüdyo gibi adeta. Biz kendi kadrajımızdan çıkan birkaç fotoğrafı sizlerle paylaşalım. Bir fikir verir belki. Anna Frank merkezine akşam gelmeden önce gittiğimiz bir yer daha oldu aslında. Anna Frank'ın hemen yanındaki Hakaşeröfe yani Hakaşer avluları da bu bölgede görülmesini tavsiye ettiğimiz yerlerden birisi. Birbirine bağlı 8 ayrı avludan oluşan bu komplekste sinema, tiyatro, butikler, sanat atölyeleri, restoran ve kafeler gibi birçok şeyi bulabilirsiniz. Günü başladığımız yerde yani Kreuzberg'de sonlandırmak istedik. Çünkü her ne kadar size gün yüzünü göstermek için buraya sabah gelsek de Kreuzberg'e asıl akşam gelmek gerekiyor. Çünkü Berlin gece hayatının kalbi burada atıyor. Gece bir pub'a mı gideriz yoksa kulübe mi derken kendimizi bir anda bir bakkalda buluyoruz ve enteresan bir şekilde geceyi burada geçiriyoruz. Bakkal derken öyle böyle bir bakkal değil ama. Kreuzberg'de çok enteresan bir konsepte denk geldik. Spotikauf, yani aslında bildiğimiz bakkal, tekel bayi demek ama gördüğünüz gibi burası bir bar pub ortamına dönüşmüş durumda. Müzik var, masalar var, insanlar eğleniyorlar. Ve bu konseptin çıkış hikayesi de çok enteresan. Zamanında bu fabrikadan geç saatte çıkan fabrika işçileri için evlerine giderken
işte yolluk bira veya yolluk içecek vermek üzere geç saatlere kadar açık kalan tekel bayiler zamanla değişerek bu konsepte bürünmüşler. Aslında bizim buraya gelmek gibi bir amacımız yoktu. Geçerken çok hoşumuza gitti ve bir anda girdik. Ve şu an Kreuzberg'de insanların en çok eğlendiği mekanlardan birisi burası. Otelimize gitmemiz gerekiyordu ama 2 saattir burada oturuyoruz. Ne zaman otele gideceğiz bilmiyorum. Neyse bir şekilde kopabildik bu mekandan. Otelimizin yolcusuyuz. Bu videoda sizlere Berlin'in alternatif yüzünü, renkli dünyasını göstermeye çalıştık. Berlin'le ilgili daha çok detay, daha kapsamlı bir gezi planı isterseniz hiç merak etmeyin. Berlin'le ilgili tüm videolarımızın linklerini bu videonun açıklama kısmına bırakıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.